Selamlar herkese. Yes Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. 14 Şubat ve vaat ettiğim üzere ikinci açılımda karşınızdayım. Bu açılımda niyet ettiğiniz, aklınızda kalbinizde olan kişilere bakacağız. Kendi hayatlarında ne durumdalar, size karşı ne hissediyorlar, gündemlerinde neler var, ne durumdalar buna bakacağımız bir açılım olacak. Öncelikle destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sayenizde çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Teşekkürümü ettikten sonra hemen başlamak istiyorum. Bu insanların gündemlerinde ne var şu an? Özellikle böyle bir günde. Gündemlerinde hangi konular var? Başarısızlıktan ve yoksulluktan korkma. Onlar en iyi öğretmen ve yönlendirici. Sahte umutlara dikkat et. Eğer doğru gelmiyorsa yapma. Yani çok gerçeğe ulaşmak için illüzyonları açmalısın. Ya ilk önce bu kartlardan almak istedim. Niye öyle geçti içimden bilmiyorum ama hemen tarotla destekleyeceğiz. Gündeminde neler var senin dedik. Bir aşıklar kartı düştü. Gündeminde ne var senin dedik. Bakın öğretmen başarısızlıktan ve yoksulluktan korkma dedik ve üzerine aziz kartı geldi. Öğrenmeye direndiği bir ders olabilir ya da hali hazırda kuvvetli duygular, arzular içerisindedir ama doğru düzgün adım atmaktan korkuyor olabilir. Ama gerçi bu geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde ilerleyelim. Sahte umutlara dikkat et ve kılıç beşlisi. Valla gündemlerinde biri olabilir, bir bağlantı kurduğu bir insan olabilir, bir iş olabilir ve sanki onunla ilgili bir ayılma demeyeyim ama bir farkındalık kazanıyor olabilir. Sanki hali hazırda bir şeyleri öğrenmeye başlamış yavaş yavaş ama şu an geldiği noktada duygusal olarak ya da dediğim gibi bu alan neyse kılıç beşlisiyle ilgili soru sorarız. Bakın eğer doğru gelmiyorsa yapma ve çok güzel bir enerji geliyor şu an. Kılıç dörtlüsü. Yani şu an bir şey yapmıyor zaten bu konuyla ilgili. Sadece birazcık daha dikkatli ve temkinli ilerlediğini söylemek mümkün. Ve sanırım bu eğer hayatında biri olduğunu biliyorsanız olabilir. Çünkü sanki burada duygusal bir mevzu üzerine düşünüyor olabilir. Sahte umutlara dikkat et. Peki sen duygusal olarak ne durumdasın kendi hayatında? Tılsım şövalyesi dönüyordu. Duygusal olarak ne durumdasın? Valla duygusal olarak iyi görünüyor ama sanki yani ailesi de olabilir buradaki bir faktör kişi. Umutlarım var. İyi gidiyorum. İyi bir başlangıç yaptım. Ya doğru düzgün olmasını arzu ettiğim bir durumdayım diyor. Değnek kraliçesi belki hayatında dediğim gibi biri olabilir ve bütün varını yoğunu bu ilişki için harcamış ve geldiği noktada zarar görmekten endişe ediyor olabilir. Biraz destek almak istiyorum buraya. Bakın ki yani kendisini sevgiye açıyor, daha doğrusu sevgi üzerine ilerlemek istiyor olabilir. Aşk ve şehvet arasındaki fark vardır. Arzuların sizi yok etmesine izin vermeyin. Şehvet istediğinizi üstesinden gelmelisiniz. Şu an hali hazırda bunu düşünüyor olabilir. Ben sağlam bir birliktelik mi kurmalıyım yoksa birazcık daha böyle e, insani yönlerimle mi hareket etmeliyim dediği bir insan, bir durum olabilir. Yani zamanında çok fazla kafa yormuş olabilir aşk üzerine, ilişkiler üzerine. Belki sizle uğraştı, durdu. İstiyor muyum, istemiyor muyum? Bir belirsizlik yaşamış olabilir. Ya ben bu kısım biraz böyle çok şey geldiği için hemen size geçmek istiyorum. Size karşı gündeminde ne var bu insanın? Tılsım sekizlisi dönmek istiyordu. Döndü daha doğrusu. Size karşı gündeminde ne var bu insanın? Bir harekete geçme isteği var ama çok hani sizi düşündüğü zaman kesinlikle üzülüyor. Belki sizin hala üzüldüğünüzü düşünüyor olabilir. Ama hali hazırda burada bir türlü dengeyi sağlayamadığım, olduramadığım bir durum söz konusu diyor. Yani sizi düşündüğü zaman ağırlıklı olarak gündemde bir ağır bir üzüntü, depresyon var diyebilirim. Destek almak istiyorum. Sizinle ilgili gündeminde ne var bu insana? Bakın yıldız kartı vardı kendi aşk hayatıyla ilgili. Burada da bir yıldız kartı. Burada sessizlik diye yazılmış.
Ya deste altı da kılıç üçlüsü. Yani sizi düşündüğü zaman çok üzülüyor olabilir bu insan. Hala bir şansımız, bir umudumuz var mı? Bunları sorguluyor olabilir. Bir taraftan bir girişimde bulunmak istiyor. Araba kartının altında değnek kralı var. Burada da değnek kralı geldi. Bir eyleme, bir harekete geçmek istiyor. Belki hali hazırda geçti bazılarımızın akıllarındaki niyet ettikleri kişi ama bekledikleri karşılığı göremediler ve bununla ilgili büyük bir üzüntüye geçmiş olabilirler. Ya da çok yakın bir süredir ya duygusal olarak bir çalkantılı dönemden geçiyorlardır ve sanki size doğru mail ederlerse bu üzüntü hali, bu e, ne derler durağan durum, acılar size atacağı bir adımla tersine dönecek olabilir. Çünkü arzu ettiği şey bu içinde bulunduğu karamsar halin daha pozitif bir yere evrilmesi. Çünkü yani önüne baktığı zaman da gelecek enerjiler bu şekilde dışarıda kalmaya, ayrı kalmaya, birbirinizden uzakta kalmayı düşündükçe acı çeker bir hali var. Peki duygusal olarak size karşı ne hissediyor diye soralım. Size karşı ne hissediyor bu insan? Vallahi yani size karşı çekiliyor. Kılıç altılısını görüyorum yine burada. Planları var sizinle ilgili. Yani bir ayrıldınız ve siz birazcık daha iyi olmuş olabilirsiniz ama şu an kişinin durumuna baktığımız zaman sanki kötüleşen o gibi görünüyor. Çünkü bir önceki soruya bakarak yani sanki şu an ona bakıyorum ve o bir süredir o eski halinden eser kalmadı. O çok güçleniyor. Çok iyi bir konuma ulaştı. Ben şu an hali hazırda onu hayal ediyorum. Onunla ilgili duygusal düşüncelerim geçiyor kafamdan ama e, gitme konusunda yani güzel düşünüp size doğru yola çıkma ne bileyim bir iletişim kurma fikri var zihninde. Destek almak istiyorum. Size karşı ne hissediyorduk bu insan? Ya inanılmaz. Normalde ben genelde düz tutarım kartları ama burada ters geldi çiçekler kartı. Güzel bir şeyin sonu hüzün, negatif düşünceler. Yine yanında valide kartı var. Bu insan sizi düşündüğü zaman inanılmaz acı çekiyor. Yani e, çok fazla konuşup bir araya gelip kavga yapacağınızı düşünüp bunları düşünerek de üzüntü haline bürünüyor olabilir. Sanki geldiğiniz noktada canını okuyacakmışsınız gibi bir enerji var. Doğru kararlar, fırsat, mutlak başarı, yol kartı, bakın araba kartı. Yani size doğru bir mail edisi var gibi görünüyor. Hemen soralım peki. Ya da bu desteği, yani sen şu an yalnız mısın? Hayatında biri var mı? İlk önce bunu sormak istiyorum. Yalnız mısın? Hayatında biri var mı? Ya kafam çok karışık diyor. Hayatımda biri yok. Belki ne bileyim konuştuğu birileri vardır ama çok seçtiği bir insan yok. Hali hazırda dediğim gibi kılıcını kuşanmış bir insan var. Onu daha doğrusu yani geçmişindeki bir insandan bahsediyor. Kılıç kraliçesi var burada. Buraya destek almak istiyorum ama hangi desteği kullanalım? Şuradan alalım. Senin hayatında biri var mı? Bir bakın uzaklaştığı bir insanı düşünüyor bu. Yani kadersel zamanlama, kadersel süreçler, sistemin kendi kontrolünün dışında işliyor olması, dayattıkları kaderden kaçamamak. Sanki ayrı olduğu bir insandan bahsediyor şu an. Köklü ve sağlam ilişkiler kurmuştuk biz zamanında. Temeli de çok sağlamdı bu ilişkimizin ama denge ve uyum öyle bir kaçtı ki ya da ikimizden biri bu durumu kaçırdı ve ben şu an üzüntü ve keder dolu bir dönemden geçiyorum. Bakın yani çok üzgün bir insan var. Başından beri açılımı o şekilde okuyoruz. Peki sen açılımın başında Yıldız kartı, Tılsım onlusu, Değnek Kraliçesiyle bize ne anlatmak istedin? O kartları niye gördük biz?
Ya burada parayla ilgili mevzular olabilir. Yine tılsım onlusunun üzerine tılsım altılısı geldi. Ne bileyim aile büyüğü, ailesiyle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Sanki iyileştirmek istediği bir durum var ve muhtemelen bu güçlenmek ve güç kaybı ile ilgili bir mevzu. Peki değnek diyorum. Evet doğru. Değnek kraliçesi ne demek? Niye gördük onu? Özlediği bir insanmış. Yani hala aklının geçmişte olduğu bir insan, ailesi olarak gördüğü, belki duygusal olarak iyiyim, daha da iyi hissetmek istiyorum. Belki bir teklif yapıp kapısını çalabilirim. Bu insanın dediği insan özlediği bir insanmış bu. Peki nasıl soralım? Bunun siz olduğunu nasıl anlayabiliriz? Klasik desteden alayım ya. Şöyle bir şey yapalım. Çünkü orada bir yıldız kartını gördük. E, Bu videoyu izleyen sevgili arkadaşımız da bu insan. Yıldız kartını bize sunar mısın? Yıldız kartını görebilir miyiz? Ay tam diyecektim ki gelmedi. Bakar mısınız destenin altına? Bayılıyorum böyle şeylere ya. Bayılıyorum böyle şeylere. Bakın yani kılıç neredeydi? Yok. Görmedik mi daha önce kılıç? Şövalyesini. Bakın yani biz onunla birlikteydik diyor ve inanılmaz mutluyduk. Yani çok fazla tartıştık. Hala şu an tartışmaktan kaçınıyor olabilir sizinle ilgili. Çok inanılmaz çaresiz hissediyor. Yani ben bir gidesim var ona. Belki halihazırda bazılarımız bazı adımlar almış olabilir. Yani ilerleyen süreçte de nasıl olur bunu bilemiyorum gibi bir durum söz konusu. Bu sizsiniz çünkü mutlu olduğu anıları çok fazla düşünen bir insan. Sizinle geçirdiği mutlu süreçleri destek almak istiyorum buraya. Bakın yani tam oynamıyorum kartı. Tam da üzerine kalbini kapatmak ve saklamak, bazı hakikatleri gizlemek. Peki senin gizlediğin bu hakikatler ne? Muhtemelen sizi ne kadar sevdiği, size yanlış yaptığıdır ama bir kartlara soralım. Senin gizlediğin durum ne? Ya istiyorum yani ulaşmak istiyorum, seninle olmak istiyorum. Belki dualar ediyor sizinle ilgili ve tam bakın yani üç kartta da gözleri kapalı, diğerinde zaten arkası dönük bir şekilde. Yani gittiğinden çok üzgün bir insan olabilir burada ve siz hali hazırda çok daha iyi bir konuma, bir mertebeye ulaştıysanız, daha doğrusu belki sizden haber alıyor, belki almıyor. Belki gizli gizli stalkluyor sizi. Yani size baktığı zaman siz oldukça iyi bir noktadasınız ve onu isteyip istememeniz onu düşündürüyor ve korkutuyor olabilir. Destek almak istiyorum buraya. Bakın hayaller kuruyor ya. O hayaller, hayaller. İletişim kartı yine yani bir zamanlama bekliyor olabilir. Dediğim gibi iletişim kurmuyorsunuz ve bir türlü sizi ilahlaştırdıysa, ne bileyim çok sağlam bir konumda görüyorsa sizi şu an e, çok inanılmaz düşünüyor sizi ya. Yani kapatmış kendisini size ama arzu ettiği şey ne derler? Bir zamanın gelmesi ve doğru kontakla iletişim kurmak. Dilim kurudu ya bildiğin şey. Ne diyeceğimi bilemedim bir an. Peki nasıl gidiyor hayat senin için şu an? Liste altımızda kılıç dokuzlusu. Kılıç dokuzlusunu daha önce de görmüştük. Bakın bu insan çok şey değil, iyi bir halde değil. Evet ben diyor gittim daha iyi şeyler yapabilmek, başarabilmek adına bir takım uğraşlarım oldu. Belki hali hazırda hala uğraşıyordur ama şu an o geldiği noktada bir şeyler ona yetmiyor ve kapalı görünüyor açıkçası. Yani iletişimin üzerine bir iletişim kartı kurdu. İletişim kurmayı düşünüyor musun sen diye soralım hemen. En yakın süreçte iletişim kurmayı düşünüyor musun? Ya korkularıyla yüzleşirse, dediğim gibi belki aranızda bir mesafe engeli vardır. Belki bu engeli düşünüyor ve kendi içinde sorun ediyor olabilir ama bu korkulara rağmen düşünüp taşınıp size gelecek olan bir insan olabilir. Yani gelir misin peki burada?
Gelmeyi mi düşünüyorsun? Kesinlikle gelmeyi düşünüyor. Belki dediğim gibi yani öyle bir hızlı bir iletişim, hiç ansızın beklenmedik bir durum gerçekleşebilir ki yani siz bile şaşıp kalabilirsiniz. Yani kişi hali hazırda uzak bir yerdeyse yanınıza gelmeyi düşünüyor olabilir. Belki aynı semttesinizdir. Bir şekilde bu durumu tersine çevirecek bir harekette bulunmayı düşünüyor olabilir. Gittiği için hali hazırda çok pişman olabilir. Kırmızı destemiz nerede ya? Alev. Onunla da bu alana soru sormak istiyorum. Daha doğrusu ek kart seçmek istiyorum. Yani dönen kartlara bakar mısınız? Vuslat, düşünmek, sadakat, öfke, hicap. Destek almak istiyorum buraya. Ya onu tamamen geride bırakıp bıkmadığınız konusunda e, korku hissediyor olabilir. Hali hazırda dediğim gibi başka alanları seçtiyse bu alanlar ona başka alanlar diyorum çünkü pişman olduğu şeyler yapmış geçmişinde ve özgürlük sevdası, daha doğrusu kendi yoluna gitmek, yani o dış etkenlerden bağımsız hür ve özgür iradeyle dediğim gibi bir şeyleri seçtiyse geldiği noktada hayal kırıklığı içerisinde beklentileri boşa çıkmış olabilir. Tabii burada size karşı ne derler, yola çıkması üzerine bir soru sorduk. İletişim kuracak mısın dedik. Yani hali hazırda bunu çok düşündüğünü ama korkularının, pişmanlıklarının buna biraz engel olduğunu soruyor olabilir, düşündürüyor olabilir. Peki hemen şuradan soralım. Bu ayrılık ne olacak peki? Düzelecek mi? Yani gönül almayı, ilişki başlatmayı düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum dedi. Yani bir süredir, yani daha doğrusu planlar yapıyor olabilir. Hatta geçmiş bir süre önce bunları düşünmeye başlamış olabilir. Hali hazırdaki romantik bir jest, romantik bir hayallere kapıldığı, planladığı bir süreçten geçiyor ve yakın zamanda bununla ilgili bir iletişim kuracağım diyor ben. Şuradan da soralım. Destek alalım daha doğrusu. Ya çok güzel geliyor yine. Bakın ne kadar çok ertelediyse bu durumu, nasıl bıraktıysa zamana artık sanki şey, başa geç ve gücüne sahip çık. Yani oldurmak için bir girişimde bulunacak görünüyor kişi. İlahi olandan gelen mesajları hayatına geçirir. Zaten hali hazırda bununla ilgili hayaller kuruyor olabilir. Dediğim gibi rüya görüyor olabilir ve sanki bu gelen rüyalar, düşündüğü hayaller onu harekete geçmeye zorluyor olabilir. Gerçeğini kabul et, vazgeç ve harekete geç. Bakın yine deste altımız bir ruh eşi kartı. Yani sizi geldiği noktada bu şekilde görüyor olabilir ve artık eyleme geçmesi gerektiğinin çok bilincinde olan bir insan var. Yine ben yani burada bu kadar güzel farkındalık sahibi olan bir insanın iletişim üzerine bir soru sormak daha istiyorum. Yani iletişim kurmana engel bir durum söz konusu mu? Valla burada hiçbir engelden bahsetmedi ve gayet açık bir şekilde iletişim kurmak istediğin, yani burada gerçi şey, bu destek alayım buraya ya, bana çok burada hayatında biri var gibi bir hissettirmedi ama ya da şöyle yapalım, yine aynı şekilde gidelim. Senin hayatında biri var mı? Varsa güneş kartı görebilir miyiz? Hayır, hayatında bir şey yok dediğim gibi. Yorgun hissediyor. Yani belki bazılarımız bu iletişimi uzun bir süre, yani uzun bir süre değil, geçtiğimiz süreçlerde bir iletişim almış olabilirsiniz ve hali hazırda sizden biraz sert bir tepki almış olabilir. Bir şekilde savunucu yaklaşmış olabilirsiniz. Bundan bahsediyor olabilir.
Ve dediğim gibi eğer biliyorsanız hayatında böyle bir şeyler oluyor. Yani sanki size kuracağı iletişim beklenmedik bir değişik bir olayla olacak olabilir. Yani hiç beklemediğiniz bir anda bu iletişim gelecek olabilir kişiden. Peki son olarak ya bugünün özel günün 14 Şubat sana ne hissettiriyor? Kendi hayatında ne durumdasın? Duygusal olarak ne durumdasın? Özellikle bugün. Duygusal olarak ne durumdasın dedik. Bu özel günde 14 Şubat'ta. Ya bana çok inanılmaz böyle hissettiriyor zaten. Umarım hepiniz güzel güzel mesajlar, güzel güzel adımlar, eylemler alırsınız. Ya kişi sanki hali hazırda zaten e, değnek prensiyle ben bir süredir zaten planlıyorum, düşünüyorum. Eyleme geçesim var. Sanki o yönü, hedefi ben çoktan belirledim. Dediği bir noktada olabilir. Dediğim gibi şu an gün içinde, bugün özellikle belki arkadaşlarıyla eğleniyor olabilir, kutlamalarda olabilir. Burada bir dinlenme ve maneviyata yönelme e, kartı geldi ama sanki e, arkadaşlarıyla birlikte eğlenerek, kutlanarak bu halini yaşıyor olabilir, deneyimliyor olabilir ama çok fazla eylem hissediyor bence size karşı. Çünkü başkasını ya da kendinden özür dilemek, gönül almak ve kırılan kalbi onarmak. Burada zaten çok yüksek ihtimalle sizden bahsediyor. Zaten sizin adınıza sorular soruyorum. Ne soralım, ne soralım? Var mı yakın zamanda bir gönül alma planın, eylemin? Olmaz mı? Kesinlikle düşünüyor ama bu doğru düzgün ne derler sağlıklı bir düşünce değilmiş gibi. Sanki dediğim gibi yani bir şekilde bir kurnazlık, bir Ali Cengiz oyunuyla e, eylemi size attırmak için olabilir. Ne bileyim belki bir engel vardır, engeli kaldırır, bir göz kırpar, bir fotoğraf paylaşırsınız, belki fotoğrafınızı beğenir. Yani kendini var edecek bir planı var, girişimi olacak açıkçası ve sanki siz beklediği tepkiyi vermezseniz bir şekilde sizi kaybetmemek adına, o dengeleri tekrar sağlayabilmek adına, o köprüleri kurmak adına bir eylemde, bir girişimde olacak olabilir. Zaten halihazırda bununla ilgili aşırı derecede kafa patlatıyor olabilir. Yani bir yandan eylem enerjisi var. Hani tutuşuyor harekete geçmek için, bütün bu yaşadığınız bu süreci tersine çevirmek için. Ama bir yandan da diyor ki birazcık daha durmalıyım, birazcık daha düşünmeliyim. Ama yani eninde sonunda burada muhtemelen eyleme geçecek bir insan var. Bakın yine bir yıldız kartı. İsteğinin kabul olması. Özgürlüğüne düşkün, başarılı, inatçı. Dediğim gibi burada tam bu kılıç beşlisinin enerjisinde şu an Gammat'la geldi. Yani biraz dediğim gibi inatçı ve planladığı, hedefine ulaşmak istediği bir başarı söz konusu. Bu da Kupa Kraliçesini dediğim gibi Ali Cengiz oyunlarıyla eyleme harekete geçirmek. Sadece bu istediği gibi olmazsa ancak o zaman harekete geçecek gibi görünüyor. Bakın yine burada aşk, cinsellik, yine burada bir cinsellik durumu söz konusu. Peki bu insana dair ne bilmemiz gerekiyor? Rumi size bir şey söylesin bu insana dair. Ya bakın bazı durumları hayatında noktalamış olabilir, noktalayacak olabilir. Belki siz bitti sanıyorsunuzdur ama bu insan size doğru yola çıkacak olabilir. Bakın yine bir araba kartı. Yani şu an sizin geldiğiniz noktada sizi çok 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 iyi bir yerde görüyor olabilir. Evet, kesinlikle öyle görünüyor. Yani sanki artık ona siz de istediği ölçüde çaba göstermiyorsunuz. Yani bir şekilde hayatından çıkıyorsunuz ve daha doğrusu çıkmış da olabilirsiniz. Yani geldiğiniz nokta inanılmaz iyi bir konum. Sizi görsel olarak çok beğeniyor olabilir. Yani hayatında olmalı
dediği bir insansınız siz ve sanki sizin için çaba harcanması gerektiğinin çok farkında. Peki bu eylem yakın bir zamanda gelir mi? Evet, gelir. Yani ne kadar yakın Allah bilir elbette ama birazcık bir mücadele hali. Dediğim gibi beklenmedik bir şey olmak zorunda bu insanın hayatında. Belki hiç beklemediğiniz bir anda size doğru bir eylemde bulunacaktır. Çünkü hali hazırda bunu düşünen, doğru adımları planlayan bir insan. Muhtemelen kendi içinde çok fazla çatışıyor. Öyle düşünceleri var. Ama kesinlikle eylem konusunda, harekete geçme konusunda düşünüyor diyebilirim. Evet, bu akşamki, daha doğrusu bugünkü açılımımız böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevgililer gününüz de nispeten iyi geçiyordur. Lütfen üzülmeyin, ağlamayın, endişelenmeyin. Sizin olan sizi bulacaktır mutlaka diyorum. Kendinize iyi bakın.